Kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar daha önceki videolarda bir çakar stop devresi hazırlamıştım. Bu devreyi bir board üzerinde yapmıştım. Denemelik nasıl çalışacağını ve çalışma mantığını sizlere de anlatmıştım. Şimdi hazırlamış olduğum o devreyi bir bakır plaket üzerine şu şekilde baskıyı uyguladım. Güzel bir çıktı aldım. Şimdi o devreyi bu plaket üzerine kurup sistemin daha güzel görüntü ve üzerinde kullanmış olduğumuz bileşenlerin çok daha şık durması açısından böyle bir plaket hazırladım. Şimdi plaketimi delmeden ve üzerinde herhangi bir işlem yapmadan, eğer siz de evlerinizde veya atölyelerinizde hobi amaçlı bu şekilde devreler hazırlıyorsanız ufak tefek olması gereken, kontrol etmeniz gereken püf noktalar var. Onları size göstermek istiyorum. Baskı devreyi şu şekilde aldığımız zaman ister istemez şu aralardaki boşluklarda çapaklanmalar vesaire oluşacaktır. Şimdi gördüğünüz gibi şurada çok ince yollar birbirinden ayrılmış bir şekilde görünüyor. Bazen burada o kadar kılcal bir hat burayla bura arasında temas ediyor ki baktığınız zaman görme şansınız minimum seviyede. O yüzden böyle bir bakır plaketin üzerine baskı aldığınız zaman devreyi kurmadan önce mutlaka bağlantıları, yolları, hatları, bu aralıkları tek tek kontrol etmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde yüzeysel olarak baktığımızda evet herhangi bir sorun, herhangi bir sıkıntı veya birbiriyle birleşmiş bir yol, bir hat görünmüyor. Fakat devreyi kurduktan sonra ya çalışmazsa diye bir düşünce oluşabilir. Onun için devreyi kurmadan, tamamlamadan önce yapmamız gereken sadece gördüğünüz gibi şöyle bir ölçü aletim var ve ölçü aletimi buzzer konumuna alıp şu şekilde bütün yolları tek tek kontrol etmemiz gerekmektedir. Şimdi şu şekilde burası zaten ana hat, herhangi bir yol ile birleşmiş değil. Bu plaketin dış bakır yüzeyi. Şöyle gördüğünüz gibi burası dış yüzey olduğu için ortadaki kalan yolların, hatların hiçbir şekilde dış bakır alana temas etmemesi gerekir. Şimdi tek tek şu şekilde gördüğünüz gibi hatları, yolları kontrol ediyorum. Dediğim gibi eğer burada oluşacak olan herhangi bir kısa devre yüzünden devreniz yanabilir, kullanmış olduğunuz bileşenler arızalanabilir. Sonrasında sabaha kadar arıza arayıp durursunuz. Çünkü buradaki yollar, buradaki hatlar en ufak bir bakır, böyle kılcal bakır ucu ile birleşmiş dahi olsa otomatik bir şekilde kısa devre moduna girer. Şimdi gördüğünüz gibi herhangi bir kısa devre yok. Yollar arasında her şey sağlam. Dediğim gibi kısa devre oluşmamakta. Şu anda baskı almış olduğumuz plaketin üzerinde kısa devre bulunmamaktadır. Dolayısıyla devre üzerine hazırlayacak olduğumuz bileşenler sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Şimdi şu hata bakıyoruz. Evet, doğru hattımız. Dediğim gibi arkadaşlar plaketin üzerinde herhangi bir kısa devre bulunmuyor. O yüzden bu devreyi çok rahat ve sorunsuz bir şekilde üzerine yerleştirecek olduğumuz devre elemanlarını sağlayıp sonrasında bu sistemin çalışmasını da kontrol edeceğiz. Şimdi ben buradaki delikleri yerleştirip sonrasında üzerine bileşenlerini yerleştireceğiz. Hemen delikleri delip tekrardan sizlerleyim. Evet arkadaşlar, devremizin uygun olan yerlerine de delme işlemimizi tamamladıktan sonra sıra geldi üzerine devre bileşenlerimizi yerleştirmeye. Her zamanki gibi zaten olmazsa olmaz IRFZ 44 N kanallı MOSFET'imi şöyle devremin ilk parçası olaraktan üzerine ekleme yapıyorum. Sonrasında 555 entegresinin eğer herhangi bir arıza durumunda tekrardan plaket üzerinden lehimini sökmektense şöyle yine aynı şekilde 555 gibi toplamında 8 pinli, 8 bacaklı bir yuva, entegrenin yuvasını yine plaketimizin üzerine yerleştiriyoruz.
Kullanmanızı tavsiye ederim çünkü entegreler bazen en ufak bir kısa devrede bile bozulabiliyor veya yüksek voltajlarda bozulabiliyor. En azından devre üzerinden tekrardan lehimlerini sökerek yeniden lehimleme işlemi yapmaktansa bu şekilde entegre soketi kullanırsanız sizin için de çok daha rahat olacaktır. Diğer türlü yoksa buradaki tek tek lehimleri temizleyip sonrasında lehim yerlerini temizleyip entegreyi söküp montaj sağlamak derken hem bir zaman alır hem de sizin için ekstra bir uğraşı olmuş olur. Sonrasında geriye kalan direnç, kondansatörüm ve led'im. Burada da 100 kilo ohmluk bir trim potum var. Sonrasında sistemin voltaj girişi ve voltaj çıkışı olaraktan devremizi tamamlayalım. Devremizin geri kalan elemanlarını da yine aynı şekilde bakır plaketimizin üzerine şu şekilde konumlandırıyoruz. Sonrasında lehimleme işlemi gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar devre oldukça basit bir bileşenlerden oluşmuştur. Eğer bu videonun daha gelişmiş araçlar için daha uyarlanabilir bir devreyi istiyorsanız yorumlar kısmında belirtirseniz sizlere yardımcı olurum. Daha sonrasında zaten bu devreyi geliştirmeyi düşünüyorum ve bu devreyi sizler de geliştirebilirsiniz. Yani devre gelişime açık. İstediğiniz gibi devre üzerine değişiklikler veya eklemek istediğiniz herhangi bir şey olursa sizler de devre üzerinde oynama işlemi yapabilirsiniz. 1 kilo ohmluk ve 100 kilo ohmluk direncimi yerleştirdikten sonra 10 mikrofarad ve 16 voltluk kondansatörümü de yerine yerleştiriyorum. Sonrasında zaten artı girişi, eksi girişi ve artı çıkışı, eksi çıkışı klemenslerimi de şöyle devrenin üzerine yerleştirdikten sonra geriye çok fazla bir şey kalmıyor arkadaşlar. Şöyle bir tane buraya led ekliyorum. Sistemin çalıştığını ve flashlamanın yaptığını bize gösterebilmesi için. Yine şöyle bir 10 mikrofaradlıkta kutupsuz bir kondansatörümü şöyle gördüğünüz gibi devre üzerine yerleştiriyorum. Üzerindeki kullanmış olduğum bileşenler bu kadar. Şimdi devrenin lehimleme işlemini gerçekleştirelim. Daha sonrasında sistemin çalışmasını beraber kontrol edelim. Evet arkadaşlar, devremizin kurulum işlemini başarılı bir şekilde tamamladık. Şimdi yine her zamanki gibi olmazsa olmaz N555 entegremizi mevcut olan yerine yerleştirdikten sonra sisteme artı ve eksi girişini sağlayarak test işlemimizi gerçekleştireceğiz. Şimdi burada gördüğünüz gibi çok yine aynı şekilde basit bileşenler kullanıp güzel bir flaşör devresi veya stop çakar devresi de diyebilirsiniz. Bu devreyi oluşturduk. Şimdi hemen devremize şöyle bir artı ve eksi girişlerini sağlayalım. Devremizin artı ve eksi girişlerini sağladıktan sonra çalıştırma aşamasına geçeceğiz. Arkadaşlar devre 2,5 volt ile toplamında 14 volt aralığında sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Şu anda devrenin artı ve eksi girişini bağladığımızda gördüğünüz gibi led'im aktif oldu. Şimdi burada trim pot üzerinden flashlama çıkışını şu şekilde ayarlamamız gerekmektedir. Gördüğünüz gibi led şu anda çok hafif yanıp sönüyor. Zaten kameranın ekranına da yansıyor. Şimdi trim pot üzerinden şöyle yavaş bir şekilde saat yönüne doğru çevirme işlemi gerçekleştirdiğimde gördüğünüz gibi flashlama işlemi daha da hızlı bir şekilde artmaya başlıyor. Her ne kadar kameranın ekranına, daha doğrusu sizlere kesik kesik görünse de aslında çok hızlı bir şekilde flashlama işlemi yapıyor. Burada size yansıyan görüntü biraz farklı olabilir. O da kameranın
lensine yansımış olduğu ışıktan dolayı sizlere farklı bir görünüm sağlıyor. Şöyle trim pot üzerinden çevirme işlemine devam ettiğimde gördüğünüz gibi flaşlama işlemi daha da yavaş bir hale geldi. Şöyle en son kademeyi alalım. Trim pot üzerinden en son kademeye, şu anda en son kademede gördüğünüz gibi arkadaşlar yavaş yavaş flaşlama işlemi sağlıyor. Burada yine her zamanki gibi trim pot üzerinden bu flaşörlemenin zamanını veya ledin açılıp kapanma süresini kendimiz ayarlayabiliyoruz. Yine devrenin çıkışına 2 watt veya 5 watt aralığında maksimum çekebilecek. Burada zaten IRFZ44N kanallı bir MOSFET kullanmıştım. Bu devre yine her zamanki gibi maksimum 5 ampere kadar akım çıkışı sağlayabilmekte. O yüzden çıkış kısmına bağlamış olduğunuz led maksimum 5 amperi aşmayacak şekilde olması gerekmektedir. Bu devrenin devre şemasını ve baskı devresini videonun açıklamalar kısmına bırakıyor olacağım. Oradan devreyi kendiniz indirip kendiniz tasarlayabilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz gibi flaşlama işlemi yapıyor. Buraya bir tane led kullandım. İsterseniz çıkışına herhangi bir led bağlamayıp direkt plaketin üzerine veya bordunuzun üzerine çok daha fazla led konumlandırabilirsiniz. Tamamıyla size kalmış. Dediğim gibi devre zaten değiştirilebilir, kişiselleştirilebilir. Şu şekilde tekrardan kısma yönüne doğru çevirdiğimde ledimiz çok daha hızlı bir şekilde flaşlama işlemi yapıp en sonunda düz bir konuma geçecektir. Yine sizlere tabii ki farklı bir görüntü geliyor. Şu şekilde ledimi en son kademede iken bıraktığımda yani çok aşırı derecede hızlı bir şekilde, belki de ortalama saniyede 5 defa yanıp sönüyordur. Sizlere biraz daha yavaş görünüyor ama şu anda çok hızlı bir şekilde ledin flaşlama işlemi gerçekleştiriyor. Devremiz bu kadar arkadaşlar. Devre üzerinde soracak olduğunuz herhangi bir soru ya da devre ile alakalı bir sorunuz varsa veya bir düşünceniz varsa yorumlar kısmında bunu belirtebilirsiniz. Elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Umarım sizler için yararlı bir devre, yararlı bir bilgi olmuştur. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bu ve buna benzer devrelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.